Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yuvarlak bir taban çalışacağız sevgili hanımlar. Bunun için elimde şöyle polyester makrome bir ip var. 4 milim kalınlığında bir ip bu. Ve şöyle bir işaretleyici 3,5 numarada tığ kullanacağız bu yuvarlak tabanımızı örmek için. Şimdi hemen anlatmaya başlıyorum. Evet, sihirli halkayla başlangıcımızı yapıyoruz. Hemen şöyle aldım ve bir kilit yaptım. Şimdi hemen yanından 8 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şu baştaki kilidi saymayacağız ve buradan çekiyoruz. Bunu iyice sıkalım ki herhangi bir tam orta kısmında boşluk olmasın. Evet, şimdi bu alttaki uzun ipimizi de üstüne alaraktan hemen şu görmüş olduğunuz ilk başaktan bir üst sıraya başlıyorum. Bu spiral bir taban olacak hanımlar. Hemen şöyle bir sık iğne yaptım. Aynı noktaya yine bir sık iğne yaptım. İyice çekelim yine. Ve gelen bütün başaklara çift batıp sıra sonuna kadar geleceğiz. Hatta şuraya da ilk yaptığımızda bir işaretleyici koyalım ki bitiş ve başlangıç noktamız belli olsun. Evet, birinci başağa 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi ikincisine de aynı şekilde aynı noktaya 2 tane sık iğne yapıyorum. Yani bu sırada toplamda 16 tane ilmeğimiz olacak hanımlar. Hemen gelene tekrar sık iğne, arkadaki ipi de yürütüyorum. Aynı noktaya bir tane daha. Birinci sıra 8 sık iğneydi. İkinci sıra 16 sık iğne. Böyle sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet, sıra sonuna geldim hanımlar. Tekrar aynı noktaya yine çift ve işaretleyicimi çıkartıyorum. Evet, bir önceki sırada buraya çift batmıştık. Şimdi bir tek bir çift olarak devam ediyoruz. Ben bu ilk sıraya çift batacağım. Şöyle bir adet çift. Yine işaretleyicimi takıyorum. Ve yanındaki gelen sıraya tek. Yine çift. Ve yine tek. Bir çift, bir tek olarak bu sırayı bitiriyoruz. Pardon, buraya çift battım. Bir çift, bir tek. Bir çift, bir tek. Böyle sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet, sıra sonuna geldim hanımlar. Bakın çiftle başladım ve tekle bitiriyorum bu sıramı. Şu şekilde devam ediyoruz. İşaretleyicimi çıkartıyorum. Şimdi bir önceki sıra tekle başladığım için bu sırada çiftle başladığım için bu sırada tekle başlıyorum. Yani bir çift bir tek başlamıştık. Şimdi 2 tek bir çift olarak başlıyoruz. Hemen bir tek ve bir daha tek. İlk yaptığıma işaretleyicimi takıyorum.
Şimdi 2 tek yaptım başlangıçta, bir çift yapıyorum. Ve yine tekrar 2 tek. Ve şimdi bir çift. 2 tek, bir çiftle bu sıramızı bitiriyoruz. Evet, 2 tekle başlamış olduğum sıraya bir çiftle bitiriyorum. Bir çift. İpimizi de yedirdim. Bakın şöyle görebilirsiniz. İşaretleyicimi çıkarıyorum. Şimdi burada şöyle bir şey yapıyoruz. Bir tekle başladım ve bir çift yapıyorum. Neden? Çünkü çiftlerin birbirinin üstüne gelmemesi gerekiyor. Aslında bu sıramızın adı 3 tek bir çift ama ben bir tekle başlayıp bir çift yaptım. Bu da çiftler birbirinin üstüne gelmemesi için yapmış olduğum bir teknik. Evet, şimdi buradan itibaren sayıyoruz hanımlar. Buraya bir tek yaptım, bir çift yaptım. Yine tekle başladım ama ikinci sırayı çift yaptım ki çiftler birbirinin üstüne denk gelmesin diye. Şimdi 3 tane tek yapıyorum. 1, 2 ve 3. Bakın burada arada 2 tane tek kaldı. Hemen bir tanesine çift yapıyorum. 3 tek, bir çift. Şimdi tekrar 3 tane tek ve bir çift. Bunu yapma sebebimiz bu yuvarlak olan tabanımızın çok muntazam durması ve çiftlerin birbirinin üstüne gelmemesi, yoksa köşelenme olacak. Onu engellemek için arada böyle ufak ufak bir gidiş dengesini bozmamız gerekiyor. Şimdi tekrar 3 tek, bir çift. Böyle sıra sonuna kadar devam edelim hanımlar. Tekrar sıra sonuna geldim. İşaretleyicimi çıkarıyorum. Yani bu sıra 3 tek bir çiftti. Şimdi biz bu sıramıza bir çiftle başlıyoruz. 1, 2 ve hemen işaretleyicimi geri takıyorum. Ve yanına 4 tane tek yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Evet, bakın şimdi burada bir çift yapıyorum. Bu sıramızın adı bir çift 4 tek. Evet, sıra sonunda yine bir çift ve 4 tekle başladığımız için şimdi sıra sonunda 4 tek kalmış oldu. 1, 2, 3 ve 4. İşaretleyicimi çıkarıyorum. Ve hemen buradan tekrar 5 tek ve bir çift yapıyorum. Yalnız saymak istiyorum burada. 2, 4, 5 ve çift. Tamam. Şimdi bir yapıyorum. Hemen üstüne işaretleyicimi takıyorum. 2, 3, 4, 5 ve bir çift. 5 tek, bir çift. Bakın gayet de muntazam devam ediyor. Şimdi tekrardan 5 adet sık iğne yapıyorum.
ve sonrasında 6.'yı çift yapacağız. Bakalım. 2, 4, 5 ve bu da 6. 6'yı yine çift yaptık. Sıra sonuna geldim. Evet, tekle başlayıp şimdi çiftle bitiriyorum bu sıramızı da. Çift. Yani 5 tek bir çift, en sonuncu sıramızda bir çiftimiz oldu. Evet, şimdi ben yine burada bir çiftlerin yerini değiştirmek istiyorum hanımlar. Hemen işaretleyicimi çıkardım. Zaten bu son ilmeğe çift batmıştık. Burası 6 tek bir çift olan kısmımız. Şuradan bir sık iğne yapıyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Ve ilk yaptığım sık iğneye işaretleyicimi yine takıyorum. Şimdi bakalım. Evet, çiftimiz burada. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bununla 3 etti. Şimdi tam şu ortaya bir çift yapıyorum. Bakın. Şimdi buradan itibaren 6 tek bir çift yapacağız. Öyle yapacağımız için de bu çiftler artık şu ortaya gelecek ve burada tekrar bir yuvarlak hat oluşacak. Şimdi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve bu kısma çift yapıyorum. Evet, bakın çok güzel dengelenecek şimdi. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve çift. Yani 6 tek bir çift. Bu sıramızın adı. Sıra sonunda görüşürüz tekrar. Evet, 6 tek bir çiftlik sıramızın sonuna geldik. Şimdi bu yuvarlak tabanlarda sürekli arttırma yaptığımızda taban kenarlarında şöyle kıvrılmalar oluşabiliyor. Bunun önüne geçmek için de şimdi bu sırayı dümdüz sık iğne yapacağız. Arttırma yapmadan hanımlar. Yine işaretleyicimi çıkardım ve aynı yere bir tane batıp tekrardan takıyorum. Bu sırayı da dümdüz öreceğiz. Şimdi benim elimdeki ip polyester makrome, kalın da bir ip. Siz bu tabanı rafyayla da yapabilirsiniz, kağıt iple de yapabilirsiniz ya da farklı bir materyalde olan iple de yapabilirsiniz. Sizde bu volanlık daha erken de olabilir, daha geç de olabilir. O yüzden bu dümdüz sık iğne olayını kendi elinizdeki örgünüze göre ayarlarsanız iyi olur. Çünkü benimki polyester makrame. Yani 7. sırada, hatta sayalım bakalım. Şöyle 2, 4, 6, 7. Evet. 7. sırada benim tabanım volanlanmaya başladı. O yüzden ben 7. sırada bir sık iğne geçeceğim. Sonra bir sonraki sırada tekrar arttırmama devam edeceğim hanımlar. Siz de kendi elinizdeki iplere göre hareket edebilirsiniz. Bu daha erken de olmuş olabilir ya da daha geç de olacak olabilir. O yüzden onu kendiniz ayarlarsanız iyi olur. Şimdi bu kısmı komple sık iğne yapıyorum. Tabanımı toparlayabilmek adına. Sıra sonunda tekrar görüşelim. Sıra sonuna geldim ben. Bakın. Çok muntazam bir yuvarlak taban oluşuyor.
Tabii illa yuvarlak taban olarak çalışmanıza da gerek yok. Bunlardan çok güzel, şapka başlangıç üst kısmı olabilir. Supla çalışabilirsiniz ya da istediğiniz herhangi bir şeyde yapabilirsiniz. Bu göstermiş olduğum, teknikle diyelim. Arkası da bu şekilde. Tabii orta kısmını siz birazcık daha sıkabilirsiniz. Şimdi evet, bir alt sırada 6 tek bir çiftti. Şimdi 7 tek bir çift yaparak bu sırama başlıyorum. Hatta şöyle bir bakalım. Evet, hemen ilk sık iğnemi yapıyorum ve işaretleyicimi takıyorum yine. 7 tane sayıyoruz. Sonra bir çift yapıyoruz. Bu 2 etti. 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi buraya bir tane çift yapıyoruz ki tekrar arttırmalarımıza devam edebilelim. Yanına yine 1, 2, 6 ve 7. Şimdi tekrar bir çift yapıyoruz. Şöyle elimizle de düzeltelim arada. Evet, yine 7 tek bir çifte başladım. Sıra sonunda görüşelim lütfen. Sıra sonuna geldim ben hanımlar. Buraya da çiftimi yaptım. Evet, şimdi tekrar sıra başlangıcındayız. Şimdi buraya 2 tane tek yapacağım. Hatta 3 tane tek yapayım ben. Bir tane sık iğne yaptım. Hemen şu işaretleyicimi takıyorum. 2 ve 3. Şimdi dördüncüye çift yapalım. 1, 2. Evet, bu sıramızın adı 8 tek bir çift. Şu başlangıçlarda evet, bir oynamalar yapıyoruz. Buna mecburuz. İnşallah buraları izliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çünkü önemli noktalar bunlar. 3 tane tek yaptım, bir tane çift yaptım. Şimdi 8 tek bir çift yapmaya başlıyorum. Ve bu sıramı bu şekilde döneceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bakın çiftimin biri burada ve biri de burada. Biz tam ortalamış olduk. Baştaki 3 tane kaydırmayla, yani 3 tane ilmekten sonra çiftimi battığım için bu şekilde bir tekrar çiftlerimizin tam ortasına yine bir çift yapmış olduk. Çiftimi yaptım şimdi. 8 tek bir çift olarak devam ediyorum. 2 tek, 3 tek, 4 tek, 5 tek, 6 tek, 7 tek, 8 tek ve bir çift. Bakın. Şöyle arada elimizle düzeltelim. Hiç kıvrılacak diye de korkmayın. İnanın öyle bir sıkıntımız olmayacak. Bu tabanda bakın çok muntazam bir taban oluyor. Şöyle arkasını da göstereyim size. Sırf arkası bile kullanılır bu tabanın. O kadar şık duruyor. Evet, yine çiftimi yaptım. 8 tek bir çift. Hanımlar, burada yine görüşelim. Evet, sıra sonuna geldim. 9 tek bir çifte dönüyoruz artık. İşaretleyicimi çıkarıyorum ve buraya sadece bir sık iğne yapıyorum. Çiftle başlamayacağız. Hemen
taktım işaretleyicimi. Evet, bu bizim birinci sayımız. 9 tek bir çift yapacağız hanımlar. Yani 2, 3, 4, 5 çiftimizin üstünden geçiyorum. 6, 7, 8, 9 tek ve hemen bir çift. Bakın. Şöyle göstereyim. Hiçbir sıkıntısı yok bu tabanımız. Gayet de güzel ilerledik. Çiftler birbirinin üstüne de binmedi ve ortaya kötü bir görüntü de çıkmamış oldu. Çiftimi yaptım. Tekrar 9, 1 tek, 2 tek, 7 tek, 8 tek ve 9 tek. Hemen yanına da bir çiftimi yapıyorum. Evet, bu sırayı 9 tek bir çift olarak buraya kadar geliyorum. Tekrar sıra sonuna geldim. 8, şöyle 9 ve şöyle çift. Tekle başlayıp yine bu sırayı çiftle bitiriyoruz. Evet, şimdi bu sırada tekrar bir düz sık iğne yapacağız. Çünkü yine kıvrılmaya başladı tabanımız. Bu sık iğneden sonra ben bir çerçeve hattı vereceğim ve tabanımı bitireceğim. Ama siz daha büyük bir taban yapmak istiyorsanız şimdi bu 10. sırayı, yani 10 tek bir çiftteki sırayı dümdüz sık iğne örebilirsiniz. Şu volanlığı birazcık daha gidermek için. Sonra üstüne tekrar arttırmalarınızı yapmaya devam edebilirsiniz. Yani bir sık iğne döndünüz. Onun üstüne 10 tek bir çift. Onun üstüne 11 tek bir çift. Onun üstüne 12 tek bir çift olarak bu şekilde tabanınızı istediğiniz boyutta büyütebilirsiniz hanımlar. Benim için bu büyüklük yeterli. Şimdi ben bu sırayı zaten dümdüz sık iğne döneceğim. Hem şu volanlığını gidermek için hem de tabanımı bitirmek için hemen sık iğne yapıp tekrardan geleceğim ve çerçeve hattını göstereceğim size. Şöyle hatta başlayayım. Tabii bu sırada yine şu işaretleyicimizi yeniden takacağım. Çünkü bu aynı zamanda bizim bitiş noktamızda olacak. Bakın şöyle komple bu sırayı sık iğne yapıyorum. Herhangi bir arttırma yapmıyorum. Eğer siz de bu noktaya kadar geldiyseniz ve aynı materyal bir ip kullanıyorsanız zaten bu 10. sırada tekrar bir düz sık iğne yapmanız gerekecek ki şu kıvrımlığı toparlayabilmek adına. Başka iplerle de örüyorsanız dediğim gibi ipler farklılık gösterebilir. Ne sıklıkta yapacağınızı, bu düz sık iğneleri siz kendi ipinize göre karar verirsiniz. Şimdi bu sırayı örüp geliyorum hanımlar. Evet, komple sık iğne yaptım ve yine sıra sonuna geldim. Bakın tabanımızın son hali budur. Şöyle göstereyim size de. Pardon, biraz ışık açacağım. Evet. Şöyle yakından da göstereyim. Gayet muntazam, çok güzel bir yuvarlak taban elde ettik. Şimdi bu çerçeve hattını nasıl yapacağız? Bunu, bu yuvarlak tabanları, yani bu yuvarlak çalışmamızı nerede kullanırsanız kullanın, muhakkak bu çerçeve hattını yapmanızı öneririm. Neden? Çünkü çok şık duruyor. Şöyle gelen sık iğnelerime kaydırma yapıyorum. Bu da önde, kenar kısmında bir başak görüntüsü veriyor.
Çok da sıkmayalım lütfen. Benim elim biraz sıkı ama siz daha gevşek yapın bunu. Bakın. Şöyle göstereyim. Ben sıra sonuna kadar yapıp tekrar geliyorum hanımlar. Evet, burayı komple döndüm. Kaydırma tekniğiyle şimdi hemen şu son kalan 2 ilmeğimi de yapıyorum. Şu ortadan batıp çıkartıyorum ve ipimi burada kesiyorum. Ve şöyle ucunu arkadan çıkartıyorum tabii ki. Evet. Yuvarlak tabanımız bu şekilde oluyor. Şöyle arkasını da göstereyim. Bakın. Gayet güzel. Şu çerçeve hattını da göstereyim yakından. Bunun üstüne bir çanta çıkacaksanız eğer şu üstteki başaklara batın lütfen. Tam şu kısımlara. Bu öndeki başak görüntüsünü bozmamaya gayret edelim. Tam şu üstte var bakın. Şu öndeki bozulmuyor. Üsttekine battığımız zaman buradan bir model koyup yukarı çıkabilirsiniz. Evet. Çok güzel bir taban oldu. Evet, bir videomun da sonuna geldik. Bu videomda yuvarlak taban çalıştık. Sonucumuz da burada. Gayet güzel, muntazam, tam bir daire şeklinde bir taban çalışmış olduk. Ben kendi bildiklerimi anlatıyorum. Herkesin taban yapma şekli farklıdır. Bu benimkiydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. İnşallah ben de güzel anlatabilmişimdir. Eğer bu videomu beğenirseniz lütfen beğenme butonuna basın. Kanalıma abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey olursa da lütfen yorumlara yazın. Ben dönüş yapıyorum oradan. Beni Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim. Instagram adresim de yine aynı, YouTube kanalımla aynı isimde Begizi Örgü Çanta Modelleri diye geçiyor. Oradan da bakabilirsiniz. Bir sonraki projede görüşmek üzere diyorum ve hoşça kalın diyorum.